Birinci alanımız mükerrer kayıt girişini engellemek için eğer sayı formülünü kullanacağız. Eğer sayı count if diyorum ve B kolonunun tamamını seçiyorum. Bu B kolonunun tamamında şuradaki B4 hücresi var mı diye denetliyorum. Formülün metnini de buraya yazalım. Count if ne işe yarar? Şöyle kısaca bakalım. B4 hücresi demiştik. B4'e herhangi bir rakam yazdığımda bir değerini üretecek. B4 dışında tüm BB kolonunda yeniden 10 değerini yazarsam bunu 2'ye çekecek. 11 yazarsam 2 sabit kalıyor. Tekrar 10 yazarsam 3, 12, 13, 14 ne yazarsam hiç ilerlemiyoruz ama 10 yazdığım anda bunu birer artırıyor. Bu raporlama formülünde kullanılan formüldür. Biz bu formülü mantıksala çevirerek Excel'e doğru ya da yanlış değeri üretmemizi sağlayacağız. Yani şunu yapıyorum. Eşittir 1 diyerek şurada oluşabilecek her şey 1 olmasını sağlayacağım. Buradaki ikinci sorudaki 1 ile eşleşmesini sağlayacağım. Burası true olduğu sürece veri girişine müsaade edecek. Ancak false olursa ki örneğimizde ne yapmıştık? İkinci bir 10 yazdığımda bura false'a dönecek. Neden? Çünkü burası F9'a bastığı zaman 2 oluyor. Bu olduğu anda veri doğrulama tetiklenecek ve veri girişine engel olacak. Amacımız bu. Hadi yapalım. Formülü kopyalıyorum. Buraya geldim. Data sekmesinden Data Validation diyorum. Buradan Custom seçiyorum. Formülü yapıştırıyorum. Tamam'a basıyorum. Şimdi kontrol edelim. 10 değerini yazdım. Evet, herhangi bir problem yok. 11 yazdım. Herhangi bir şey yok. Tekrar 10 yazdığım anda burası false olacakken yani 2'yi üretecekken veri doğrulama aracı hata verdi. Tekrar 12 yazalım, sorun yok. 11 yazalım, tekrar hata verdi. Peki bunu nasıl sağladı? Formülüm sadece B4 için geçerliydi. Ancak ben 11 yazdığım anda B5'teki formülü de işleme tabi tuttu. Aslında istediğimiz bir durum böyle olması. Ama bu nasıl çalıştı onu biraz görelim. Formülü çalıştırırken veri doğrulamada ne yapmıştım? Hücreyi seçmiştim. Data sekmesinden Data Validation'ı seçerek formülü buraya yapıştırmıştım. Tamama bastığım anda BB formülünde herhangi bir değişiklik yok. Tüm kolonu işaretledi. Ancak B4'te bir formül kopyalama işlemi gerçekleşiyor. Burada B4 iken buraya geldiği B5 için tüm BB kolonu, B6 için tüm BB kolonunu kontrol et gibi bir mekanizma çalışmış oluyor. Bunu neyle sağlamış oluyorum? B4 hücresine herhangi bir hücre sabitleme yapmayarak bunu sağladım. Burayı tekrar vurgulamak istedim. Bu sayede mükerrer kaydını kontrol eden bir ürün çıkartmış olduk.